Merhaba, ben Güneşin Aydemir. Eee, Uzunca bir süredir doğa-insan ilişkisi üzerine çalışmalar yapıyorum. Biyoloji okudum ve bir şekilde yaşam beni köylerde, kırsalda yaşayan insanların doğayla kurduğu bağları incelemeye itti. Ve buradan elde ettiğim bilgileri paylaşmak üzere buradayım. Konumun başlığı iklim ve tarım takvimi. Tabii öncelikle söylemem gerekirse Anadolu, yaşadığımız coğrafya bu konuda çok eskilere dayanan köklü bir kültüre sahip. Aslında Anadolu'da yaşayan bütün halkların bu manada çok birbirine de benzer ama ufak farklılıklar barındıran gelenekleri var. Tabii iklim ve tarım dediğimiz zaman ve takvim dediğimiz zaman aslında birazcık doğayı anlatmamız gerekiyor. Yani doğa nasıl işliyor? İnsan için doğa nedir? İnsan doğanın bir parçası mıdır? Değil midir? Birazcık bu konulara girmek gerekiyor. Ve aslında çok da cevabı olan sorular değil bunlar. O nedenle hepinizden rica ediyorum. Hepinize bir önerim var. Her gün kendinize doğa nedir? Doğayı nerede görüyorum? Ben doğanın bir parçası mıyım sorusunu sorarak başlayın. Çünkü aslında doğa bir yandan tanımladığımız gibi her şeyin içinde bulunduğu, her şeyin içinde birbiriyle ilişkiler kurduğu bir bütün ve insan da bunun bir parçası. Fakat yine de doğa dediğimiz bir kelime var. Yani doğayı kendi dışımızda bir varlık, bir alan, bir mekan, bir zaman olarak tanımlıyoruz. Bu aslında insanın birazcık insana bakmamızı gerektiren bir mevzu. Çünkü insan bir yanıyla doğanın bütün kurallarına tabi bir canlı. Yani işte bütün canlılar gibi doğuyor, yaşıyor, ölüyor, hastalanıyor, iyileşiyor, sakatlanıyor, kendini onarıyor. Aynı diğer canlılar gibi bir metabolizması var. Aynı diğer canlılar gibi işte yemek yiyor. Bütün bunları yapıyor. Fakat bunun dışında insan bir yandan da aslında kendini doğadan bayağı soyutlamış bir canlı. Evrimsel sürecinin getirdiği noktada beyin diye bir organı var. Yani bütün canlılarda var tabii ama insanda beyin soyutlama, hayal kurma, tasavvur etme, tasarlama, dil, hafıza, zihin gibi çok şu anda bugün mevcut bilgilerimize dayanarak çok da fazla sırlarına eremediğimiz değişik alanları, kavramları bir arada tutan bir organ. Bir et parçası fakat görmediğimiz, sadece sezebildiğimiz bir takım alanlarla bağlantılı bir et parçası. Örneğin bir hafızanın yerini gösteremiyoruz beynin üzerinde ya da zihinlerde bunu göremiyoruz. Fakat bu sayede aslında gözlem yeteneğimizi belli bir düzene oturtmak ve bilgi biriktirmek için kullanabiliyoruz insanlar olarak. Ve bu zihinsel yapımız sayesinde kendimizi birazcık da doğadan soyutlayabiliyoruz. Baktığımız zaman insan aslında doğada, vahşi hayatta, diğer vahşi canlılar gibi yaşayabilecek bir donanıma sahip değil. Yani pençeleri yok, sivri dişleri yok, vücudu çıplak. Dolayısıyla doğadan kendini aslında birazcık da soyutlaması gerekiyor. Ve zihinsel olarak da çok karmaşık bir hafızaya sahip olduğu için aslında doğanın belirsiz hali, belirsizliği, vahşiliği, o yabanıllığın getirdiği bir korku içerisinde de yaşıyor. Buna ekofobi diyorlar. Yani aslında biz doğadan korkuyoruz ve doğayla aramıza birçok sınırlar koyuyoruz. Nedir bu sınırlar? Evler yapıyoruz, şehirler yapıyoruz,
Köyler yapıyoruz, yollar yapıyoruz, arabalar yapıyoruz. Doğanın zamansal ve mekansal sınırlarının dışına çıkarıyoruz kendimizi. Ve bu bizi aslında evet biyolojik olarak, fiziksel olarak doğadan soyutlamıyor. Fakat zihinsel olarak soyutluyor. Ben ve doğa diye bir ikilik ortaya çıkarıyor. Şimdi bu konu yani insan-doğa ilişkisi önemli, dikkatle bakmamız gereken bir konu. Çünkü bugün geldiğimiz noktada aslında ciddi bir ekolojik kriz, doğal kaynakların tahribatı, aşırı kullanımı, kirliliği, bu krizi yaratan bir yaşam biçimimiz var ve bu kriz eninde sonunda bizi etkiliyor. Çünkü işte insanın o doğayla bağlantıda olduğu parçası gıdaya ihtiyaç duyuyor, suya ihtiyaç duyuyor, havaya ihtiyaç duyuyor. Doğanın kaynaklarına, kaynak kelimesini kullanıyoruz burada kendimiz için. Bir sincap için doğal kaynak diye bir şey yok aslında. İnsan için var. Bütün bu kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz ve bu kaynaklar doğanın döngüleriyle, doğanın içerisindeki örüntülerle ve doğanın dinamikleriyle oluştuğu için aslında bağımlıyız bu manada. Bu bağımlı olduğumuzu keşfettiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Nasıl keşfediyoruz? İşte deneyimle keşfediyoruz. Kuraklık oluyor, suyun kıymetini öğreniyoruz. İklimler değişiyor, bitkiler buna uyum sağlarken verim düşüyor. Dolayısıyla gıda kriziyle biz bunu hissediyoruz. Hava kirleniyor. Buradan kaynaklanan hastalıklar oluşmaya başlıyor. Gıdadan, sudan hastalıklar oluşmaya başlıyor. Ya da yaban hayatını ciddi anlamda tehdit ettiğimiz için yaban hayatındaki hastalıklar bulaşıyor. Covid'de olduğu gibi. Dolayısıyla aslında bizim kendi yaşam biçimimizin sonuçlarını yaşıyoruz ve yaptığımızın sonuçlarını bizatihi deneyimliyoruz. Tabii burada insan-doğa ilişkisinden sonra birazcık bakmamız lazım. Peki insan nasıl yaşayacak? Yani bu kadar tarih yazdı. Yaklaşık 300 bin yıldır dünya üzerinde yaşayan bir canlı insan. Buzul çağından çıkmış bir canlıdan bahsediyoruz bu arada. Yani şu anki iklim koşullarının kat be kat daha zor olduğu, yaşamsal anlamda daha tehditkar olduğu ve ciddi anlamda bir biyolojik çeşitlilik kıyımının yaşandığı bir iklim değişikliği, buzul çağından çıkmış bir canlı insan. Ve geldiğimiz noktada aslında dünyayı da kendine dar etmiş bir canlıdan bahsediyoruz. Peki nasıl? Yani bundan sonra nasıl yaşayacak? Bunun şöyle bir noktası da var. Aslında doğada hiçbir şey yolunda değil. Yani her şey yolunda. Çünkü doğa kendi mekanizmasıyla, kendini onarma, yenileme, döngüsel mekanizmasıyla bizim ona ettiklerimizi belli bir süre içerisinde yine canlılık oluşturarak cevap verecektir. Kendi süresi içerisinde. Bilmiyoruz. Burada esas mesele bizim yarattığımız bu krizin aslında ekolojik sorunlarından ziyade bu ekolojik sonuçlarının kültürel ve sosyolojik sonuçlara neden olması demek. Dolayısıyla bizim aslında kültürel yani yaşam biçimi ve sosyolojik birbirimizle olan ilişkilerimizin biçimiyle alakalı değişiklikler yaratmamız gerekiyor. Bu ilişki biçiminin değişikliğinin başlangıcı da aslında doğayla olan ilişkimizi değiştirmemiz, doğayla olan ilişkimize daha dikkatli bakmamız, doğayla daha uyumlu yaşayan toplumların, insanların bilgilerine bir daha bakmamız gerekiyor. Tabii iklim konusu, gıda konusunu çok yakından ilgilendiren bir mevzu. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi insanın doğadaki korkusundan, ekofobisinin sebeplerinden bir tanesi de aslında gıda mevzusu. Çünkü
baktığımız zaman eskiden ya da şu anda yaban hayatında canlılık besin ağı nasıl işliyor ya da doğayla uyumlu yaşayan avcı toplayıcı toplumlar, eski toplumlar nasıl gıdalarını almışlar doğadan? Büyük oranda rastlantısal, aç kalma ihtimali çok yüksek, gıda meselesine ciddi vakit ayırdığı bir yaşam biçiminden bahsediyoruz. İnsan tarım dediği alanla, tarım dediği eylem alanıyla aslında gıdasını hem garanti altına almak istiyor, miktar olarak, çeşitlilik olarak ve de belli bir zaman süresi içerisinde hem yakınında yapmak istiyor bunu, hem de o belirsizlikten kurtulmak istiyor. Dolayısıyla tarım dediğimiz eylem alanı bizim doğayı, toprak, su, hava açısından doğa üzerine ciddi bir yük bindirmemizle sonuçlanıyor. Bu yük sadece dokunduğumuz anlamda toprak, işte su, fiziksel olarak söylediğimiz doğal kaynaklar değil, aynı zamanda işte tedarik zinciri gibi, lojistik sistemler gibi daha çok insanların dahil olduğu sistemlere ihtiyaç gösteriyor ve bu sistemlerin çoğu şu anda işte karbon emisyonlarını arttırarak fosil yakıta bağlı olduğu için ve ciddi anlamda aslında bir zarar ziyan döngüsü olduğu için, yani ürettiğimiz gıdanın 1/4'ini çöpe atıyoruz örneğin tedarik zincirindeki mesafeler nedeniyle için bütün bunlar nedeniyle aslında işte bir tüketim kültürü içinde yaşıyor olmamız. Şimdi birazcık böyle bir girişten sonra yani bu ders neye hizmet edecek? Nereden başlayacağız bu dersi işlemeye? Hani bütün onun başlangıcını ortaya koyduktan sonra ben birazcık bu iklim ve tarım takvimi meselesini köylerde yaptığım derleme çalışmaları sırasında da yaşlı insanlarla, bu konuyu bilen insanlarla yaptığım diyaloglardan böyle hikayelerle birazcık anlatmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz yer Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi. Kaz Dağları'nın eteklerinde iki köyün arasında bir yer. Biz burada eğitimler, buluşmalar, toplantılar yapıyoruz bu manada ekolojik yaşamla ilgili. Ve bu bölgeye yaklaşık 14 sene önce geldim ben ve aşağıdaki köyde yaşadım 5 sene kadar. Ve bu köyde çok yaş ortalaması çok yüksek, işte çocuğu olmayan, okulu olmayan, son düğünü 20 sene önce olmuş yaşlıların yaşadığı bir köy ve işte tahmin edeceksiniz ki bu bilgileri bilen, bu deneyime sahip olan insanlar. Ve komşular, işte teyzelerle, dedelerle, amcalarla olan sohbetlerde bir Cemile teyzemiz vardı. Kendisi Hakk'a yürüdü. Cemile teyze bir gün bize sordu. Nereye gidiyorsunuz diye. Evinin önünden geçerek geliyorduk buraya. Dedik yukarıya Çamtepe'ye gidiyoruz. Ne var orada dedi. İşte orada okul var. Okul yaptık biz orayı dedik. Nasıl okul yani? Okul deyince onların aklında çocukların gittiği okul var tabii. İşte dedik doğayı öğretiyoruz biz onlara. Aa dedi ben doğayı çok iyi bilirim. Öyle mi Cemile teyze? Nedir peki? Bak dedi. Doğa dedi. Doğada dedi her şeyin bir yeri vardır. Bir de zamanı vardır. Doğada her şeyin bir yeri vardır ve bir de doğada her şeyin bir zamanı vardır. Dolayısıyla aslında Cemile teyze çok basit bir şekilde zaman ve mekan dediğimiz şeyi aslında doğada bunu anlamış, kavramış ve aktaran bir insandı. Dolayısıyla aslında biz zamanla, doğanın zamanıyla ve doğanın mekanıyla kurduğumuz ilişkiler sonucunda ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir yaşam biçiminden bahsediyoruz. Bu bilgilere dokunurken. Ve bu zaman kavramı insan toplumlarında, insan toplumlarının düzenlenmesinde takvim
bağlamında baktığımızda oldukça değişime, dönüşüme uğramış bir kavram. Bu enteresan bir kavram. Yani zaten fizik bilimi zamanın ne olduğunu açıklamaya çalışıyor biliyorsunuz. Ve bu konuda oldukça gizemli, oldukça anlaması güç hesaplamalar yapıyorlar. Fakat biz baktığımız zaman bizim için şehirlerde yaşayan, işte belli bir bu çalışma kültürünün, bu yaşam biçimi içinde yaşayan insanlar için işte saate bakıyoruz. Günümüz 24 saat, bir ayımız 30-31 gün, bir yılımız 12 ay, 365 gün 6 saat gibi net tanımlarımız var. İşte yılbaşımız var mesela. Her sene 31 Aralık gecesi yıl bitiyor, öbür yıla geçiyoruz. Halbuki doğadaki zamanda böyle bir şey yok. Çünkü bu takvimin bu düzenli hale gelmesi, bu doğrusal hale gelmesi aslında bizim ekonomik sistemimizle alakalı bir mevzu. İşte vergilerin, maaşların yatması, vergilerin ödenmesi gibi konularla alakalı. Bunların düzenlenmesi, yani insan toplumunun sosyolojik düzenlenmesiyle ilgili bir doğrusal bir zaman kavramı içinde yaşıyoruz. Halbuki doğada baktığımız zaman döngüsel. Zaten mekan olarak en büyük mekanı alalım ele. Evren. Mevcut bilgilerimizde bildiğimiz en büyük mekan evren. Evrenin içinde galaksiler var. İşte onlardan bir tanesi bizim galaksimiz, Samanyolu galaksisi. Onun içerisinde Güneş sistemimiz var. Güneş sistemindeki gezegenlerden biri Dünya. Ve bütün bu gök cisimleri, bunların hepsi birbirinin etrafında, kendi etrafında dönüyor. Yani bir döngüsellik söz konusu. Bu döngü, işte Güneş'in Dünya gezegeni üzerindeki döngüsü mevsimleri oluşturuyor, geceyi gündüzü oluşturuyor, bir takım düzenler oluşturuyor. İşte ayın Dünya'nın etrafında dönmesi, su kütlesini harekete geçirerek Dünya üzerinde gelgitleri oluşturuyor. Bu da bir döngü. İşte rüzgarlar var belli zamanlarda esen, bitkilerin döllenmesine, meyvelerin olgunlaşmasına, toprağın kuruyup yeniden nemlenmesine, bu döngülere hizmet eden su döngüsü var. İşte yağmurlar, yeraltı suları, buharlaşma, yoğunlaşma vesaireyle dönen bir su döngüsü var. İşte havada karbondioksitin bir döngüsü var, azotun bir döngüsü var, oksijenin bir döngüsü var. Bütün canlılık ve cansızlık hepsi birbiriyle bağlantı içerisinde bu döngüleri oluşturuyor ve zaman döngüsel ilerliyor. Döngüsellikte şöyle bir durum var. Sanki belli aralıklarla her şey aynı şekilde oluyormuş gibi düşünüyoruz. Fakat bu döngü kapalı bir çember gibi değil, bir daire gibi değil. Yani yılın her zamanında aynı saatte sabah olmuyor mesela. İşte ayın dolunay, yeni ay ve arasındaki fazlarında yılın her seferinde aynı anda aynı şey olmuyor. Sürekli olarak değişen, dönüşen fakat birbirine benzeyen döngülerden oluşuyor. Buna kaotik bir düzen diyoruz aslında. Yani doğanın kaotik bir düzeni var. Aslında küçük bir parçasına baktığımız zaman düzensizmiş gibi görünen fakat daha büyük bir zaman diliminde baktığımızda kendini tekrar eden oluşlar, mekanizmalarla farklı formlar ortaya çıkaran bir yapısı var. Yani doğa dediğimiz zaman aslında doğanın baktığımızda benzer şeyler görüyoruz. Birbirine belli özelliklerle benzerlikler görüyoruz. Fakat tıpatıp birbirinin aynısı değil. İşte bu çeşitliliği yaratan bir, çeşitliliği ortaya çıkaran bir mekanizması var doğanın. Ve bu döngüsellik bizim karşımıza çok büyük oranda en belirgin olarak iklim sistemleri içerisinde ortaya çıkıyor. Döngünün bozulduğunu, döngünün karmaşıklaştığını da görüyoruz. İşte iklim değişikliği böyle bir şey aslında.
Neden? Çünkü buradaki bir takım döngülere aşırı müdahale ettiğimiz için. Örneğin karbondioksitin bir atmosferik bir döngüsü var. Nedir bu döngü? Havada karbondioksit var. Yeşil bitkiler güneş ışığıyla birlikte havadaki karbondioksiti alıyor, suyu alıyor kökleriyle ve fotosentez dediğimiz bir reaksiyonlar zinciri sonucunda yeşil bitkilerde olan klorofil maddesi nedeniyle olan zincirler sonucunda bir besin maddesi üretimi eylemi oluyor. Ve sürekli olarak karbon atmosferle toprak arasında yeşil bitkiler vasıtasıyla sonucu da besin olarak ortaya çıkan bir döngüsü var. Ve bu döngüler genellikle bütçeleri sıfır. Yani alan veren sıfır. O nedenle döngü. Fakat insan ne yaptı? İnsan yerin altında binlerce, milyonlarca yıldır duran karbon kaynaklarını, fosil yakıt dediğimiz karbon kaynaklarını çeşitli amaçları için kullanarak işte yakıt olarak kullanarak, plastikte kullanarak, malzeme üretiminde kullanarak yerin üstüne çıkardı ve bunu atmosfere yükledi. Ek bir bütçe olarak yükledi ve bu döngünün çevirebileceğinden daha fazla bir karbondioksit yükümüz var şu anda. Bu da işte yavaş yavaş iklimin ısınmasına, iklim döngüsünün değişmesine, sıcak periyotların yayılmasına ya da beklenmedik doğa olaylarına neden oluyor. Yani işte dolu yağıyor mesela ya da işte sel oluyor. Bir yerde yangın çıkıyor işte afetlerde gördüğümüz gibi. Bunları etkilerini çoğaltan bir şey var, kullanım biçimimiz var. Dolayısıyla döngüler çok hassaslar. Hiçbir zaman aynı şeyi formu ortaya çıkarmıyorlar ama benzer şekilde ortaya çıkıyorlar ve oldukça hassaslar. Döngüselliğin dışında doğanın aslında bir başka huyu daha var. Yani döngüsellik bir huyu gibi düşünelim doğanın. Örüntü dediğimiz bir kavrayış var, bir anlam var, bir kavram var. Örüntüler şeklinde. Doğa bütünler ve örüntüler şeklinde işliyor. Örüntü kelimesi aslında matematik biliminde kullanılan, işte kendini tekrar eden motifler, desenler olarak bilinir. Matematiksel olarak ifade edilen bir tarafı vardır. Doğada örüntü dediğimiz zaman aslında bir formülden ziyade, formülsel bir açılımı da vardır belki ama formülden ziyade bir dinamiğe işaret eder. Ve doğadaki örüntüler, doğanın örüntüler şeklinde oluşması, bütün bu çeşitliliğin birbirine besin zincirleri ve besin ağlarıyla bağlı olması, bunların hepsinin bazı formlara uyduğunu, bazı şekillere uyduğunu görüyoruz doğada. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de bu noktada entropi kavramını açıklamamız gerekir. Entropi bir fizik kanunu, termodinamiğin kanunu, bir fizik kanunu. Aslında özetle şunu söyler. Enerji bir yerde birikirse, biriktiği yer, biriktiği yapıyı dağıtır. Yani bunu mesela çöple anlatabiliriz. Bir yerde çöp biriktiği zaman nasıl işte patlamalar oluyor, gazlar birikiyor ya da işte çürüme döngüsü başlıyor, bir çürüme başlıyor. Yani madde dağılmaya başlıyor. Maddeyi bir arada tutan şeyi dağılmaya başlıyor ve bu entropinin bir sonucu. Canlılığın bir süreç olarak, bir dinamizm olarak tanımlamışlar. Canlılık aslında entropiyi sürekli negatifte tutma, entropiyi azaltma yönündeki organizasyon biçimidir demişler. Bu ne demek? Canlılık enerjinin sürekli madde birimleri arasında dolaşmasını sağlayan, yani entropiyi toplamda azda, negatifte tutmaya çalışan bir bütün. Canlılık dediğimiz şey. Örüntü meselesine gelecek olursak, işte örüntü aslında doğanın bir huyu olarak
canlılığı sağlamak için o çeşitliliğin arasındaki bağlantıları negatif entropi yönünde oluşturan formlara, bu formların ortaya çıkış dinamiklerine verilen isim. Örneğin ağaç örüntüsü diyoruz, dallanma örüntüsü diyoruz, özür dilerim. Ağaç bunun formlarından bir tanesi, dallanma örüntüsünün ortaya çıktığı formlardan bir tanesi. İşte ağacın köklerini düşünelim, dallarını düşünelim, yapraklarının içindeki damarları düşünelim. Ama aynı zamanda bu dallanma örüntüsünü biz nerede de görüyoruz? Bir ırmağın dağın tepesinden denize kadar döküldüğü yerdeki dallanmasından, menderesler yapmasından, ırmağın yollarından görüyoruz. Vücudumuzdaki kan damarlarının dallanmasından, kılcallara kadar gitmesinden görüyoruz. İşte sinir sistemimizin ağından görüyoruz. Dolayısıyla bu dallanma örüntüsü pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Hiçbiri birbirinin aynı değil ama benzer. Şimdi bunları anlatıyorum çünkü esas iklim ve tarım takvimi meselesiyle çok bağlantısı var. Kadim bilgi dediğimiz bir kavramla karşılaşıyoruz. Bu çok kullanılır oldu son yıllarda. Kadim tabii çok eski. Geçmişi bilinmeyecek kadar eski. Çok eskilerden aktarıla gelmiş, süzülmüş bilgi demek kadim bilgi. Fakat bu kadim bilgide şöyle bir şey var. Sanki biz hani böyle birazcık oryantalist bir bakış açısıyla da bu tür böyle gizemli bilgilere eriştiğimizde işte ayın yenisinde, ay kısmında anlatacağım, ayın yenisinde tohum ekilmez. Bu sanki böyle birazcık çok ilginç, gizemli bir bilgi gibi geliyor ve hemen sahiplenip yapmak istiyoruz. Fakat bilgi dediğimiz şey aslında yanında kullanım kılavuzuyla bir işe yarayan bir şey. Yani bilgiyi biz kitaptan, şuradan, buradan ya da kulaktan dolma bir şekilde uygulamaya çalıştığımızda o bilgiyi kullanma becerisi, deneyimi yoksa bizde tam tersine bir sonuç da alabiliriz. Bu bilgiler hem yaparak, ederek, edip eyleyerek öğreniliyor hem de bir aktarım biçimi var. Yani o kültürün, bu bilgilerin geçerli olduğu, kullanıldığı kültürün bütünlüğü içerisinde bir aktarım biçimi var. Hikayelerle, şarkılarla, bilmecelerle, atasözleriyle, bir takım ritüellerle aktarılma biçimi var. Ve bunlardan ayırdığımız zaman bilgiyi sadece saf bilgi olarak çok başarılı olamayabiliriz. Yani doğada uyguladığımızda. Örneğin işte ayın yenisinde tohum ekilmez ya da işte Hıdrellez'den önce toprağa dokunulmaz gibi bilgileri aslında bu bilgiyi ortaya çıkaran deneyimle birlikte almamız gerekiyor. Zamanımız itibariyle, zamanın ruhu itibariyle bu bilgilere itibar eden insanlar, yani bu bilgilerin özünün çıkmış olduğu işte bu kırsalda yaşamış olan toplulukların bilgisi. Eğer bu bilgelikle ele alınmazsa o zaman işe yaramadığı görülebilir. Oysa ki burada bilginin değil, yani geçersiz olan kısmı bilgiyle alakalı değil, bu işi yapan insanın bilgisizliğiyle alakalı olması gerekiyor. Biz bu bilgileri nasıl anlayacağımızı, bu bilgilerin hakikatini, bu bilgilerin gerçek sebeplerini nasıl anlayacağımızı gene doğaya bakarak anlayacağız. O nedenle bu uzun girizgahı yapmış oldum. Yani aslında çok daha uzun bir girizgah, çok indirgeyerek anlatmış oldum ama doğanın huyları, doğanın salt oluş biçimleriyle ilgili bu kısmı eklemek istedim iklim ve tarım takvimi dersine.